Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içinizi ısıtacak çok lezzetli tavuklu cennet çorbası tarifim var. Bu çorbayı yapmak gerçekten çok kolay. Üstelik inanılmaz da lezzetli. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz çorbanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak çorbamızda kullanacağımız tavuk göğsünü haşlayacağız. Yarım tavuk göğsünü güzelce yıkadım. Tencerenin içerisine koyuyorum. Üzerine 8 su bardağı su ekliyorum. Bu suyu çorbamızda kullanacağız. Kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyorum. Tavuğumuz kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum. Üzerine birikmiş olan köpükleri temizliyorum. Böylelikle tavuk tortusu kalmamış olacak. Tekrar kapağını kapatarak pişinceye kadar yarım ateşte bekletiyorum. ...20 dakikanın sonunda tavuk göğsümüz oldukça güzel bir şekilde pişti. Kaşık yardımıyla suyun içerisinden alıyorum. Soğuması için kenara koyuyorum. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Diğer malzemeleri koymadan önce tereyağını eritiyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Tereyağımız eridi. İçerisine 3 yemek kaşığı dolusu mısır ununu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum mısır unu kavrulmuş mısır unu. O yüzden ben sadece 1 dakika boyunca kavuracağım. Kullanmış olduğunuz mısır unu kavrulmamışsa bunu 5 dakikaya çıkartın. Böyle yaptığınız zaman sizlerin de mısır unu kavrulmuş olur. Çorbanızın lezzetine lezzet katmış olursunuz. Yeterince kavurmuş olduğum mısır ununun içerisine bir diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Onu da şöyle bir karıştırıyorum. Çorbamızın içerisinde kullanmak için 1 adet patates, 1 adet kuru soğan kullandım. Bunları da küçük parçalar halinde doğradım. Tencerenin içerisine koymuş olduğum patatesi ve kuru soğanı güzelce kavuruyorum. Ocağımızın diğer tarafında da tavuk suyu kaynıyor. Çorbamızın içerisine kaynayan tavuk suyunu koyacağız. Patatesi ve soğanı da 2 dakika boyunca kavurdum. Tencerenin ağız kısmına süzgeci yerleştiriyorum. Tavuk suyunu süzerek ekliyorum. Tarifimde 8 su bardağı tavuk suyu kullandım. Bu çorba gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Bu aşamada kaynayıncaya kadar ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. Çorbamız kaynamaya başladı. Altını kısık ateşe getiriyorum. Patatesler tamamen pişinceye kadar kısık ateşte bekleteceğiz. Aşağı yukarı 15-20 dakika sürüyor. İçerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Onları da şöyle bir karıştırıyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Çorbamızı güzelce pişiriyoruz. Patatesleri kontrol ediyorum. Yeterince piştiler.
El blenderıyla tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar blenderdan geçiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Çorbanın içerisinden blenderı çıkartıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. 5 dakika boyunca bu şekilde kaynatacağım. Biz de bu arada çorbanın içerisine koyacağımız tavukları didikliyoruz. Tavuk göğsünü küçük küçük parçalar halinde ayırıyorum. Didiklemiş olduğum tavuk parçalarını çorbanın içerisine koyuyorum. Tekrar kaynaması için ocağımızın altını yüksek ateşe getiriyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateşe getirerek sadece 5 dakika boyunca tavuklarla birlikte pişiriyoruz. 5 dakikanın sonunda çorbamız hazır. Ocaktan alıyorum ve üzeri için yağını eritiyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını tavanın içerisine koyuyorum. Tamamen eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra ocağın altını kapatıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi koyuyorum. Bu aşamada ocağınızın altını açık bırakırsanız biberinizde yanma olur. O yüzden kapattıktan sonra biberini ilave edin. Yağımızı da hazırladıktan sonra artık çorbayı sunum yapabiliriz. Çorbamızın kıvamı oldukça güzel oldu. Hala sıcakken çorbayı kasenin içerisine koyuyorum. Üzerine de eritmiş olduğumuz tereyağından ekleyeceğim. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çorbanın üzerine biberli tereyağından gezdiriyorum. Böylelikle hem görselliği güzel olmuş oluyor hem de lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Tavuklu cennet çorbası yapmadıysanız mutlaka bunu denemelisiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.